Merhaba arkadaşlar. Aylar sonra buradayım. Evet, bazı özel problemler dolayısıyla tekrar ara vermek zorunda kaldım. İstikrar sorunu var bende maalesef. Bir atalet problemi oluyor. Devamlılık konusunda bir sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Ama bunu artık yenmek istiyorum. Bu duyguyu yenmek istiyorum. Haftada en az birkaç video, bazen daha fazla video kesinlikle atmak istiyorum arkadaşlar artık. Çünkü sizleri çok özledim. 7 ay olmuş arkadaşlar video atmayalı. Bu arada neler yaptım? Özel bazı problemler yaşadım. Sıkıntılı günlerdi. Fakat yeni yeni atlatmaya çalışıyorum. Özüme dönmeye çalışıyorum. Bununla ilgili sizlere daha ilerleyen zamanlarda güzel videolar çekmek isterim. Spiritüalizme girdim biraz açıkçası. Kişisel gelişimden ziyade spiritüalizm beni daha da alanına itti ve gerçekten hoşuma gitti. Evet, ya aslında normalde bugün böyle küçük ufak tefek objelerim var. Akrilik boyayla evde boyadığım. Boyamak istiyordum evde. Fakat dedim ki niye birlikte yapmayalım? Birlikte yapalım. Hem sohbet ederiz, hem boyarız, terapi olur diye düşündüm açıkçası. Evet, evde gördüğünüz gibi ufak tefek objelerim vardı mesela. Rengini beğenmediğim, işte belki modifiye etmek istediğim şeyler vardı. Evet arkadaşlar, modifiye ederken yani arabalarda modifiye oluyor ya mesela. Ben bu arada boyamama başlayayım. Tepsinin altını boyayacağım. Bu tepsiyi beğenmiyordum. Siyah da altı. Sarıya boyayayım dedim. Bu şekilde. Evet, modifiye ediyoruz ya mesela. Daha doğrusu şöyle yapayım. Şu kısımları ben bir boyayayım. Şuralarda siyah kısımlar olacaktı. Oraları sarıya boyuyorum. Evet, bir yandan boyarken bir yandan da sohbet edelim. Dediğim gibi arabalarda modifiye nasıl yapıyoruz mesela? Onun gibi eşyalarımızı da modifiye edebiliriz zaman zaman diye düşünüyorum. Sıkıldığımız, rengini sevmediğimiz eşyaları bu şekilde boyayabiliriz. Ben bu arada bilmiyorum ışık yetiyor mu? Işığı da açmak istiyorum. Karanlık olsun istemiyorum arkadaşlar sizlere. Bir dakika. Evet, döndüm. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi evdeki eşyaların renklerini sevmiyorsanız bu şekilde farklı renklere boyayabilirsiniz. Sıkılmış da olabilirsiniz. İlk birkaç katını çok özenmeden yapabilirsiniz. Kapatmak için oluyor çünkü. Ama son katını gayet itinalı bir şekilde boyarız. Dediğim gibi insan sıkılıyor bazen. Farklılık istiyor ve enerjiler sürekli değişiyor. Bugün sevdiğiniz şeyi yarın sevmiyorsunuz. Bugün sevmediğiniz şeyi yarın seviyorsunuz. O yüzden hani büyük de konuşmamak gerekiyor. Şunu ben sevmem, bunu ben yapmam. Öyle bir şey yok. Enerjiler sürekli değişim halinde. Evet. Şimdi bunun bu katını attım. Şöyle önüme alayım. Pardon. Gel bakalım.
Evet. Bu arada ben biraz da acaba müzik mi dinlesem? Şurada bir hata olmuş. Onu düzenleyeceğim. Bu bir peçetelikti. Ben rengini sevmemiştim. Marketten almıştım. Modifiye ediyorum şu an. Şimdi bunu yalnız şöyle açıkçası nasıl yapsam? Bir dakika. Şöyle yapalım ki kurusun. Şu kutum vardı. Arkadaşındı bu. Onun ilk katını atmıştım mor renge. Onun şimdi son katını atayım morla. Oh. Oh. Biraz önce ellerimi yıkamak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü mor rengi açarken her yerime mor boya damladı. Şundan biraz alalım. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi benim fırça değişikliği yapmam gerekiyor. Şimdi şu fırçayı kullansam ne olur acaba? Olur mu? Çok hafif bir suda damlatayım. Çünkü çok hafif açmak gerekiyor. Çok koyu oluyor. Bilmiyorum. Bir kısmını bugün boyarız. Daha sonra bir kısmını da belki akşam boyarım. Hepsini yapabilir miyim bilmiyorum bugün. Evet. Aslında ellere eldiven kullanmak lazım fakat eldivenle de çok hassas çalışılmıyor. Yani temizlikte de alışamadım ben eldivene. Buna böyle çiçekler mi yapsak acaba, şöyle ufak ufak papatyalar bittiğin zaman? Olabilir. Tabanını da boyarız. Kapağını boyayayım. Sonra da ya benim beyazım sıkıntı yalnız. Beyazım bitti. Azaldı. Geçen de kapı boyadım. Eski bir kapım vardı. Ara kapısı. Ama çok şirin oldu gerçekten. Hoşuma gitti. Yani yapınca oluyor arkadaşlar. Herkesin zevkine uymayabilir. Ama sonuçta siz zaten kendiniz için yapıyorsunuz. Evet. Ya aslında şöyle bir şey var. Ben şimdi bu mor renge biraz beyaz karıştırıp acaba diyorum şunlardan birini mi boyasam diyorum ama ya da şunu mesela lilaya boyayabiliriz ama işte beyazım sıkıntı biraz. Ay Allah. Acaba o morun içine
şey koyulabilir mi? Pembe mesela şöyle. Pembe koyarsak güzel bir renk olabilir. Bakalım. Karıştırayım. Aa, gerçekten. Tam istediğim lilaya ulaştım galiba. Yani süper oldu. Siz göremiyorsunuz ama şimdi boyayacağım. Görürsünüz. Evet. Hadi başlayalım. Ay, çok tatlı oldu. Ah, harika. İşte yenilemek budur. Harika oldu. İnanmıyorum. Bayıldım renge ben. Ya böyle pastel renklere bayılıyorum ben. Ya dönem dönem işte insanın zevki de değişiyor. Mesela eskiden siyah giyinirdim genelde. Şimdi mesela bu pastel renkler falan kıyafetlerde de çok hoşuma gidiyor. Ay, çok tatlı olmadı mı? Evet. Yalnız şimdi benim sanırım detay fırçasına mı ihtiyacım olacak? Bir dakika. Her yerde dağıtmayalım, değil mi? Pardon. Şu kısımlarda detay fırçasına ihtiyaç olacak. Yani şu cam kısımlarına gelmemesi lazım. Keşke şu kısmı boyamasam mıydım? Acayip sıcak. Hay Allah'ım. Yani makyaj videoları falan mümkün değil bu sıcakta. Zaten makyaj videoları tam kışlık. İnsanın bu sıcaklarda makyaj yapası bile gelmiyor. Zaten maskeden dolayı makyaj yapmayı da unuttuk. Yalnız bitince çok tatlı olacaksın sen. Ne yapacağız? Hı? Evet. Birazdan dövmecime gideceğim. Bazı problemler var. Orada düzelttirmem gereken kısımlar var. Anka kuşu yaptırdım. Anka kuşunun kuyruğunda bazı düzelttirmem gereken yerler var. Onları düzelttireceğim. Evet. Acaba şimdilik bir ara mı versem diyorum.
Çok da çabuk sıkıldın ya Gülşah. Yani sabır gerektiren işler gerçekten Gülşahlık değil ama öğreneceğim. Sabretmeyi öğreneceğim arkadaşlar. Evet. Yalnız fırçalar da çok güzel. Bunları Trendyol'dan almıştım set halinde. Hoşuma gitti. Cama geldi. Aslında bu cam kısımları benim bantlamam lazımdı. Belki de. Yani şöyle sen ne tatlış oldun ya. İşte diyorum ya arkadaşlar, yenileyin. Eşyalarınızı yenileyin.
Merhaba canlar, yine ben. Şöyle ilk katını boyamıştım bu objelerin. Şimdi tekrar ikinci katını kurudular. İkinci katını boyamak istiyorum. Yalnız bu mumlu boyadım. Fakat bazı yerlere bulaştı. Umarım onları temizleyebilirim daha sonra. Evet, şimdi lila rengini oluşturmak istiyorum. Bunun için mor. Oh. Mor renk alalım. Ondan sonra bir de pembe alalım. Evet. Şimdi şu fırçayla yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok hafif su katmam gerekiyor. İnceltmem gerekiyor. Çok hafif ama. Hani çok aşırı değil. Dışarıdan sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın bu yüzden. Yaz günü biliyorsunuz. Herkes dışarıda. Bakın lila rengimi oluşturdum. Ben boya yaparken müzik dinlemeyi seviyorum. O yüzden müzik dinleyebilirim arkadaşlar. Şöyle kulaklıklarımı takacağım. Siz de o sırada beni izleyeceksiniz. Evet. Önce şu objemle başlamak istiyorum. Ben dış kısımlarını boyayayım şimdi bu sefer de. Burası kurusun. Bir süre sonra da hemen arka tarafını ya da ikinci katını boyayabilirim. Bunlar cam. Sevmedim cam olarak kullanmayı. O yüzden renk seviyorum ben, biliyorsunuz. Sehpalarım vardı. Onları da boyayacağız beraber. Renk renk. Beşli sehpam. Beşli miydi? Pardon, dörtlü. Onları boyayacağım. Birini yine lila yapabilirim. Birini pembe yapacağım. Birini sarı olabilir. Yeşil olabilir. Tam emin değilim. Yeşilde kararsızım ama turuncu olabilir, turuncu. Aynen. Boyama terapi gibi gerçekten. Bunların tabii ikinci katını yapmam gerekecek. Asıl bir de sayılarla boyama setim var. Bir kuğular var. Bir de tavşan var. Onu da boyamam lazım.
Boya boya nereye kadar diyorsunuz. Ama gerçekten terapi, evinizde sıkıldığınız eşyaları bu şekilde boyayın arkadaşlar. Evet. Bir de şu kutum var. Gerçi bunu kullanmak mümkün mü bilemiyorum. Çünkü boyadıktan sonra bu kapak açılmıyor arkadaşlar. Yani bunu kullanmak mesele. Sanırım boyadan sonra oldu. Yok. Bu bir çay kutusuydu. Bunu böyle bir kutu şeklinde yapmak istedim. Ama bakın, boyadan sonra yok, olmuyor. Çok ilginç. Bu iptal. Bu iptal. Şimdi asıl olay şu. Gördüğünüz üzere mumluk. Kat kat vurduğunuzda, yani boyadığınızda çok daha güzel oluyor. Işığımız da yeterli mi bilmiyorum. Aslında şu mumluk çok güzel olacak ama boyaması biraz zor oldu. Arkadaşlar, akrilik boya ne ile çıkarılıyor? Fırçalardan çıkarmak istiyorum. Alta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Müziğimi değiştireceğim. Bu arada bu süreç içinde memleketimde sel oldu arkadaşlar. Sinop ve ilçeleri, özellikle Ayancık ilçesinde. Çok üzgünüm. Yani gerçekten çok üzgünüm. Ölenlere Allah'tan rahmet, maddi hasarı olan insanlara da gerçekten Allah kolaylık versin diliyorum. Çok zor. Kastamonu da çok kötü olmuş.
Benim ailem Sinop'ta. Birlik, beraberlik duygularının yükselmesi gereken zamanlardayız arkadaşlar. Çok gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Sadece ülkece değil, dünyaca. Korona zaten başlı başına insanları artık bunalttı. Fakat hani bıktık, sıkıldık demek de istemiyorum. Çünkü ne kadar daha bu süreçte yaşayacağımız belli değil. O yüzden akışına bırakmak istiyorum. O enerjiye girmek istemiyorum açıkçası. Hani bu şekilde gittiği yere kadar gidecek. Bunu biz bilemeyiz. Aşılarımızı olalım. Mutlaka. Aşılarımıza olmazsak, yani tüm dünyada aşılanmanın olması gerekiyor bu pandeminin bitebilmesi için. O yüzden bu konu çok hassas bir konu. Yani özellikle toplumu çok fazla etkileyebilen bu magazin kişileri diyelim. Bu kişiler çıkıp hani aşı konusunda olumsuz şeyler söyledikçe toplumu etkileyebiliyorlar. Ben ona da karşıyım açıkçası. Herkes görevini yapsın. Uzmanlar sadece bu konularda bilgiler versin. Öyle değil mi? Sizde de bu ara yorgunluk var mı arkadaşlar? Aşırı bir yorgunluk. Sanırım sıcaklardan. Gerçi bu ara iyi. Yağmurlar yağıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, videonun başında da bahsettim bunlardan. Bunların hepsi bir işaret. Evrenden bize gelen işaretler arkadaşlar. Pandemi, yangınlar, sel felaketleri hepsi üst üste geliyor değil mi? Bu bir işaret. Artık insanoğlu diyor evren. Artık lütfen kendine gel. Dünyayı koru. Yalnız işte hiçbir şey bir anda değişmiyor. Mutlaka değişecek. Bu dünya düzeni böyle kalmayacak. Mutlaka güzel olacak her şey. Fakat bir günde olmuyor tabii. Bütün insanlık sevgi dilini konuşmaya başladığı zaman, o zaman bu dünya gerçekten çok güzel yaşanılacak bir yer olacak.
gerek yok arkadaşlar. Gerçekten gerek yok. Bu kadar hırs. Biraz Matrix'ten çıkmak gerekiyor. Artık neden bu dünyaya geldik? Bizim bu dünyadaki aslında geliş amacımız nedir? Bunları da bazen irdelemek lazım, değil mi? Tamam, dünyanın güzellikleri çok güzel. Harika. Fakat sorgulamak lazım. Hani boş yaşamamak lazım arkadaşlar. Yani neye inanırsanız inanın. Ben sizin dini inancınızı veya felsefi inancınızı sorgulayamam veya diğer inançlarınızı sorgulayamam. Yani bir şeye inanmak insana huzur da veriyor, biliyor musunuz? Evet. Şu araya giremiyorum. Yok. Şurada bir kısım var. Burası çok dar. Bir şekilde yaptım ama tam da yaptığımı işte şurada şu kısmı boyayamıyorum mesela. Orayı nasıl boyayabilirim acaba? Aklıma bir fikir geldi. Fikirler. Şimdi şurayı şu sehpa katlarsam. Şimdi o kısma ulaşılmıyor çünkü. Orayı elimle boyayacağım. Şu şekilde boyama yapmaya çalışsam diyorum. Ve her yerimde boya yapıyorum. Biraz oldu ama en azından biraz boyamış olduk. Ama fikir iyi değil miydi? Uzanamıyorum ama en azından şöyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi ben ellerimi tabii ki yıkamaya gidiyorum. Evet. Merhaba canlar. Nihayet projemi bitirdim. Daha büyük objeler de boyadım. Onları göstermedim bu videoda. Fakat görüyorsunuz tepsimi sarıya boyamıştım. Daha doğrusu şöyle oldu. İçindeki resimde bazı bozulmalar oldu. Ben de full sarıya boyadım ve stickerlar yapıştırdım bu şekilde. Bence gayet güzel olmadı mı? Evet. Harika oldu. Çay tepsisi olarak kullanacağım kışın. Şimdi şunu da şöyle dizayn ettim şimdilik. Bu tepsi bende vardı. Güllü bir tepsi. Fakat ben Madame Coco'dan veya English Home'dan düz bir seramik tabak almak istiyorum. Hani renk olarak tam olarak şu an kestiremiyorum ama düz bir renk istiyorum. Bu şekilde mumluklarımı boyadım. Bakın küçük pomponlar yapıştırdım. Çok tatlı olmadılar mı? Evet, kurumuş çiçekler. Böyle bir dizayn yaptım. Çok hoşuma gitti. Bunu da yatak odamda baş köşeme koyuyorum. Bu da beyazdı. Artık rengi solmuştu. Krem rengiydi daha doğrusu. Bunu da bu şekilde boyadım. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. Evet. Bunu da BİM'den ya da A101'den almıştım arkadaşlar. Bu peçeteliği. Böyle plastik, rengi belirsiz, şeffaf bir şeydi.
Bunu bu şekilde boyayarak değerlendirmiş oldum. Evet arkadaşlar, nihayet bitirdim projelerimi bu şekilde. Bilmiyorum daha başka ne yaptım hatırlayamıyorum ama sanırım sadece bunlardı. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Ve beğenirseniz de yine beni çok mutlu edersiniz tabii ki. Ama abone olmazsanız da beğenmezseniz de kalbim hep sizinle. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeniden bir kendin yap videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.